Merhaba arkadaşlar. İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz minik yeni doğan bebek hırkasını çalışacağız. Hem kız hem de erkek bebekler için uygun bir model. Hırkamızın ölçüleri 3-6 aylık bebekler için uygundur. Sizler isterseniz reklam artışlarını daha fazla yaparak boyunu da ayarlayıp daha büyük bebekler için de bu hırkayı örebilirsiniz. Hırkamız boyundan başlanıyor ve bir bütün olarak örülüyor. Dikiş yok arkadaşlar. Sadece ilmekleri kapatırken dikiş kullandım. Hırkamızın detay olarak sadece kenar pantlarında bir desen bulunuyor. Kahve çekirdeği deseni kullandım. Desenimiz kendinden delikli olduğu için ekstra ilik açmadım. Bu delikleri ilik olarak kullandım. Ölçülerini de vermek istiyorum. Hırkamızın kol altından genişliği yaklaşık olarak 25 santimetre. Uzunluğu ise boyundan etek ucuna kadar 29 santimetre. Kol altından etek ucuna kadar ise 16 santimetre. Kolumuzun en geniş yeri 10 santimetre. Bilek genişliği ise 6 santimetre. Gerekli malzemeler: orta kalınlıkta anti peeling bebe yünü, 100 gramı 240 metre olanlardan. Bir yumaktan biraz fazla gitti. Sadece bir kol için ikinci yumaktan kullandım. Bu kadar arttı. Örmek için 3,5 numara ve 4 numara yuvarlak şiş kullandım. Lastik örgüleri 3,5 numarayla, düz örgüleri ise 4 numarayla ördüm. İlmekleri dikmek için bir yün iğnesi ve reklam ayrımları için de birkaç ayraca ihtiyacımız olacak. Yine düğüm olarak da 6 adet düğme gerekli. Yapılışı hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum. Yakaya İtalyan ilmek alma tekniğiyle başladım. 3,5 numarayla lastik örgüyü tamamladıktan sonra 4 numaraya geçtim. Kısa satır dönüşleri yaparak yakayı düşürdüm. Gerekli reklam uzunluğuna geldikten sonra kol ilmeklerini beklemeye aldım. Bedeni bir bütün olarak ördüm. Daha sonra da kolları örerek hırkanın örme işlemini tamamladım. Reklam hatları için birer ilmek kullandım bu bölümlerde. Arka bölümden görüntüsü bu şekilde. Gerçekten çok kullanışlı ve şık bir hırka oldu. İsterseniz yapılışına geçelim. Hırkamızı örmeye 3,5 numara şişimizle 75 ilmek alarak başlayacağız. İtalyan ilmek alma tekniğini kullanacağım. Bunun için sağ tarafa bir uzun kuyruk bırakıyorum. İlmek sayımıza yetecek kadar. Sol tarafta ise yumağımızdan gelen ipimiz var. Bu orta noktadan işaret parmağımızı ve baş parmağımızı şu şekilde geçirerek ilmek alacağız. Ama ilk ilmeği ben düğümlü ilmek alacağım. Bunun için uzun kuyruğu baş parmağımın altından geçiriyorum şu şekilde. Ve buradan alttan şişimi geçirip bir ilmek alıyorum. İlmeklerimizin açılmaması ve daha toplu olması için bu işlemi yapıyorum. Şimdi bu aradan uzun kuyruk ile yumaktan gelen ipin arasından işaret parmağımı ve baş parmağımı geçirdim. İlmek almaya başlıyorum. Şişimi baş parmağımdaki ipin altından geçirip aradan çıkıyorum. İşaret parmağımdaki ipi alarak bir ilmek aldım. Düz ilmek. Şu şekilde parmağımla destekliyorum dönmemesi için. Şimdi işaret parmağımdaki ipin altından şişi geçiriyorum. Aradan çıkıyorum. Baş parmağımdaki ipi alıp bir ilmek daha alıyorum. Bu da ters ilmek. Bu işlemleri dönüşümlü yaparak devam ediyorum. Şimdi düz ilmek alacağım. Baş parmağımdaki ipin altından geçiyorum. Aradan çıkıp işaret parmağımdaki ipi alıyorum. Düz ilmek aldım. Ters ilmek alıyorum. Düz. Ters. Düz. Ters. Sıra sonuna kadar devam edelim.
73, 74 ilmek aldım. Son 74. ilmeğimiz düz ilmek. 75. ilmeği normal ilmek olarak alıyorum. İlmeklerimizin açılmaması için ilmek alma işlemini tamamladım. Bu sıra kurulum sırası. Saymayacağım bu sırayı. İlk ilmeği ipim önde, örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Sıradaki ilmeğimiz ters ilmek. İpim önde, bu ters ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. İpi arka tarafa geçiriyorum. Sıradaki ilmek düz. Düz ilmeğimize içinden batarak arka kanadını alıyorum, düz örüyorum. İpi ön tarafa geçiriyorum. Ters ilmeğimizi örmeden sağ şişeye kaydırıyorum. İpi önünden geçirip arka tarafa alıyorum. Düz ilmeği içinden batarak örüyorum. Ters ilmeği yine ipimi öne aldıktan sonra örmeden sağ şişime kaydırıyorum. İpi arkaya geçiriyorum. Düz ilmeği örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Son 3 ilmeğim kaldı. Düz ilmeği örüyorum. Sıradaki ters ilmeği örmeden alıyorum. Son kenar ilmeği ters örerek kurulum sırasını tamamlayıp dönüyorum. Şimdi birinci sıraya başlayacağız. Birinci sırada kenar ilmeği artık bu şekilde alıyoruz. İp arkada, örmeden sağ şişe kaydırıyoruz. Düz ilmeği örüyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Ters ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıp ipi arka tarafa geçiriyorum. Düz ilmekleri öreceğiz. Ters ilmekleri örmeden alacağız. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Düz ilmeği örüyorum. İpi ön tarafa geçiriyorum. Kenar ilmeği de ters örerek sırayı tamamlayıp dönüyorum. İkinci sıraya başlıyoruz. İkinci sırada da aynı işlemleri yapacağız. Yani düz ilmekleri öreceğiz. Ters ilmekleri örmeden alacağız. Kenar ilmeği ipim arkada. Örmeden sağ şişe kaydırıyorum. İpi ön tarafa geçiriyorum. Sıradaki ters ilmeği örmeden alıp ipi de ön tarafından arka tarafa geçiriyorum. Düz ilmeği örüyorum. İpi öne alıyorum. Ters ilmeği örmeden kaydırıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sıranın sonuna geldim. Son ters ilmeği örmeden alıyorum. Kenar ilmeği de ters örerek ikinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Üçüncü sıraya başlıyoruz. Şimdi birebir lastik öreceğiz. Yani hem düz ilmeklerimizi hem de ters ilmeklerimizi örüyoruz bu sırada. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sıralar birebir lastik çalışılacak. Şimdi üçüncü sıraya başlıyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Sırada düz ilmek var. Düz örüyorum. Ters ilmeği de örüyorum artık. Düz, ters. Sıra sonuna kadar devam edelim. Üçüncü sıranın sonuna geldim. Düz ilmeği örüyorum. Kenar ilmeği de ters örerek üçüncü sırayı tamamlıyorum. Burada içi boş bir boru oluştu alt tarafta. Bundan sonra iki sıra daha birebir lastik öreceğiz. Altıncı sırayı örerken tekrar birlikte çalışacağız. İki sıra daha örelim.
5. sırayı tamamladım. 6. sıraya başlarken 4 numara örgü şişlerine geçiş yapıyoruz. Burası örgümüzün arka tarafı ve reglan kurulumunu yapacağız. Ben şu şekilde bir şema hazırladım. Burası başlangıç yerimiz. Bu taraf sol taraf, bu tarafta sağ tarafı gösteriyor. Ama bu bana göre değil, ördüğümüz örgüye göre yönler arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Şimdi arka tarafta olduğumuz için sağ taraftan dönüş yaparken reglan işaretlerini yerleştireceğiz ve başlangıca geleceğiz. Ben reglan ayraçlarını pembe ve turuncu renklerden seçtim. Bu iki ayraçta kenar patını belirtmek için arkadaşlar. Bu ayraçlarda artış yapmayacağız. Şimdi ilk olarak 9 ilmek kenar patı için öreceğim. Birebir lastik olarak öreceğim 9 ilmeği. Kenar ilmekten sonra ters ilmekle başlıyorum. Bu kenar ilmekte dahil 9 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek ördükten sonra kenar patı ayracını yerleştiriyorum. Şimdi 7 ilmek ördükten sonra birinci reglan ayrımına geleceğiz. Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Birinci reglan hattı ilmeğimizi ayıracağız. Bu ilmekten önce bir ayraç yerleştiriyorum. Arka tarafta bu ilmeği düz örüyorum. Reglan hattı ilmeğimiz ön tarafta ters örülecek. Bu ilmekten sonra bir ayraç daha yerleştiriyorum. Bu ayraçların sağından ve solundan ön yüzde artışlar yapacağız. Şimdi 9 ilmek kol için örüyorum, ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İkinci reglan hattına geldik. Ayraç yerleştiriyorum. Bir ilmek reglan hattı için düz örüyorum. İkinci ayracı yerleştiriyorum. Ters örerek 21 ilmek arka bölüm için örüyoruz. (19, 20, 21 ilmek ördüm. Şimdi 3. reglan hattına geldik. Bir ayraç yerleştiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ayraç yerleştiriyorum. 9 ilmek kol ilmeklerini örüyorum. Reglan hattına geldim. Bir ayraç daha takıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İkinci ayracı takıyorum. Devam ediyorum. 7 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenar patına geldik. Ayracımızı yerleştiriyoruz. Bir ilmek düz ördükten sonra ters, düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde birebir lastik çalışıyorum. Kenar ilmekten önceki ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeği de örüp dönüyorum. Kurulum sırasını tamamladım. Şimdi bu sıradan itibaren saymaya başlıyoruz sıraları. Birinci sıradayız reglan örgüde. Ön yüzdeyiz ve sol taraftan başlıyoruz. Kısa satır dönüşleri yaparak yakayı düşüreceğiz. Kenar patında birinci sırayı öreceğiz ama sonuna kadar devam etmediğimiz için bütün kısa satırlar bittikten sonra birinci sıra tamamlanacak. Sırası gelince sizlere hatırlatacağım.
Kenardaki desenimiz kahve çekirdeği de denilen bir model arkadaşlar ve 4 sırada tamamlanıyor. Şimdi birinci sırasını örüyoruz. Kenar ilmeği aldıktan sonra ipim arkada, ilk ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Tekrar bir ters ilmek örüyorum. İpi arkaya alıyorum. Düz ilmeği örmeden kaydırıyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Kenar patındaki desenimizin ilk sırası bu şekilde. Ayracı sağ şişe geçiriyorum. 7 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Birinci reglan hattına geldim. Şimdi ayraçtan önce bir artış yapacağım. Burada bir önceki satırdaki ilmeğin sol kanadını alarak artış yapacağım. Şöyle göstereyim. Bu ilmeği alacağız arkadaşlar. Ördüğüm için ikinci gibi gözüküyor. Bunu ördüm. Hemen alt satırdaki ilmeğin, bu düz ilmeğimizin sol kanadını alıyorum. Sol şişe şu şekilde geçirdim ve düz örüyorum. Bir artış yaptım. Ayraçtan sonraki ilmeği ön yüzde ters örüyoruz. Reglan hattı ilmeğimiz. Şimdi ipi arka tarafa alıyorum. Ayraçtan sonra bir artış da bu tarafta yapacağız. Sol tarafta. Burada da yine bir önceki satırdaki bu düz ilmeğimizin sağ kanadını alıyoruz. Şu şekilde sol şişe geçirdikten sonra bu ilmeği de düz örüyoruz. Bu taraftan da bir artış yaptım. Şimdi ilmeği örüyorum. Devam ediyorum. 9 ilmek örüp ikinci reglan hattına geleceğiz. Reglan hattına geldim. Ayraçtan önce bir artış yapıyorum. Yine bir önceki sıradaki bu düz ilmeğin sol kanadını alıp sol şişime takıyorum ve içinden batarak bir ilmek düz örüp bir artış yaptım. Ayraçtan sonraki ilmeği ters öreceğim. Bir ilmek de ayraçtan sonra artırıyorum. Bu düz ilmeğin alt sıradaki sol kanadını alıyorum. İçinden batarak düz örüyorum. İlmeği de örerek devam ediyorum. Arka ilmekleri örüp 3. reglan hattına geleceğim. Devam ediyorum. Üçüncü reglan hattına geldim. Şimdi burada bir kısa satır dönüşü yapacağım. İşaretledim ben. Önce reglan hattındaki artışları yapalım. Ayraçtan önce bir ilmek artırıyorum. Ayraçtan sonraki ilmeği ters örüyorum. Bir artış da bu ayraçtan sonra yapıyorum. Şimdi 3 ilmek öreceğim. İlk kısa satır dönüşünü yapacağım. Burada bu ilmeği saymıyoruz. Reglan artış ilmeğimiz. 3 ilmek kol ilmeklerinden örüyorum. 1 2 3 dönüyorum. İlk kısa satır dönüşümüz. Şimdi bu ilk ilmeği sağ şişe alıyorum. Geriye doğru çekerek çift ilmek oluşturuyorum. Burada delik oluşmaması için bu işlemi yapıyoruz. Dönüşte bu çift ilmeği birlikte öreceğiz. Dönüyorum. Reglan hattı ilmeğine geldim. Ayraçtan sonraki ilmeği düz örüyorum. Ters tarafta artış yapmıyoruz. Buradaki artışlar kısa satırlar tamamlandıktan sonra olacak arkadaşlar. Burada artış yapmadım hiç son 4. reglan hattımızda.
Devam ediyorum. Örerek şimdi bu kol ile arka bölümdeki reklam hattına kadar örelim. Bu reklam hattına geldim. Reklam hattı ilmeğimizi düz örüyorum. Ayraçtan sonra bir ilmek daha örüyorum. Çünkü bu artış ilmeğimiz, kol ilmeklerimizden değil. Bu ilmeği de önce ördükten sonra şimdi 3 ilmek örüp buradan da bir geri dönüş yapacağız. 1 2 3 dönüyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Bir ilmek sağ şişe aktarıyorum ve geriye doğru ilmeği çekerek çift ilmek oluşturuyorum. Şu şekilde. Devam ediyorum. Ayraçtan önce bir artış yapıyorum. Reklam hattı ilmeğini ters örüyorum. Ayraçtan sonra da bir artış yapıyorum. Devam ediyorum. Bu reklam hattına kadar örüyorum. Reklam hattına geldim. Artışları yapıyorum. Ayraçtan önce bir ilmek artırdım. Ayraçtan sonraki ilmeği ters örüyorum. Bir artış da ayraçtan sonra yapıyorum. Buradaki kısa satır ilmeğine kadar örüyorum. Çift ilmeğe geldim. Bu çift ilmeği ikisini birlikte şu şekilde düz örüyorum. Şimdi 3 ilmek daha örüp ikinci kısa satırı yapacağız sağ taraftan. 1 2 3 ilmek ördüm, dönüyorum. İpim önde, bir ilmek sağ şişe aktarıyorum, geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum. Kısa satır ilmeğimiz, örerek devam ediyorum. Reklam hattı ilmeğimizi düz ördüm. Arka beden ilmeklerini örerek bu reklam hattına kadar geliyorum. Bu reklam hattına geldim. Bu ilmeği düz örüyorum. Buradaki kısa satır ilmeğine kadar ters örerek devam ediyorum. Kısa satır ilmeğine geldim. Bu çift ilmeği bu şekilde birlikte ters ördüm. Şimdi 3 ilmek daha öreceğim ve bir kısa satır da bu taraftan yapacağım. 1 2 3 dönüyorum. İpi ön tarafa alıyorum. İlk ilmeği sağ şişe alıp şu şekilde geriye doğru çekip bir kısa satır ilmeği oluşturdum. Çift ilmek. Devam ediyorum. Ayraca kadar düz örüyorum. Buradayız. Reklam artışlarını yapıyorum. Ayraçtan önce bir artış yaptım. Ayraçtan sonraki ilmeği ters örüyorum. Bir artış da bu ayraçtan sonra yapıyorum. Arka ilmekleri örerek bu reklam hattına geleceğim. Bu reklam hattındayım. Şimdi bir ilmek artırıyorum.
Reklam hattı ilmeğini ters örüyorum. Bir ilmek de bu ayraçtan sonra artırıyorum. Kısa satır ilmeğine kadar devam ediyorum. Kısa satır ilmeğine geldim. Bu çift ilmeği birlikte düz örüyorum. Şimdi 3 ilmek de bu taraftan örüp kısa satır dönüşü yapacağız. 1 2 3 dönüyorum. Bu ilmeği sağ şişe alıp geriye doğru çekip bir çift ilmek oluşturuyorum. Ters örerek devam ediyorum. Ayraçtan sonraki ilmeği düz örüyorum. Bu reklam hattındayım. Arka beden ilmeklerini örerek bu reklam hattına devam edeceğim. Bu reklam hattına geldim. Reklam hattı ilmeğini düz ördüm. Kol ilmeklerini ters örerek devam ediyorum. Kısa satır ilmeğine kadar örüyorum. Çift ilmeğe geldim. Bu çift ilmeği de ters örüyorum. 3 ilmek örüp kısa satır dönüşü yapacağım. Bu ilmek reklam artış ilmeğimiz, sayıya dahil değil arkadaşlar. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 dönüyorum. Burada kolda da son kısa satır dönüşünü yapıyorum. Ama ön tarafta kısa satırlarımız devam edecek. Şimdi örerek reklam artışlarını yaparak bu reklam hattına kadar devam ediyorum. Önce bu ilmeği çekerek çift ilmek oluşturuyorum. Düz örerek devam ediyorum. Bu reklam hattındaki artışları yapıyorum. Ayraçlar arasındaki ilmeği ters örüyorum. Bu ayraçtan sonra da bir artış yapıyorum. Diğer reklam hattına kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Reklam hattına geldim. Buradayım. Reklam artışlarını yapıyorum. Ayraçtan sonraki ilmeği ters örüyorum. Bir artış da bu ayraçtan sonra yapıyorum. Düz örerek devam ediyorum. Kısa satır ilmeğine geldim. Bu çift ilmeği birlikte örüyorum. Şimdi bu son reklam hattındayım. Burada kısa satır dönüşlerinden dolayı hiç artış yapmamıştım. Şimdi ilk artışı yapıyorum bu tarafta. Reklam hattı ilmeğini ters örüyorum. Bir artış da sol taraftan yapıyorum. Ön tarafa geçtik. Şimdi ön taraftaki ilk kısa satır dönüşünü yapacağız. 2 ilmek örüp kısa satır dönüşü yapacağım. Ve buradaki kısa satır ilmeğine kadar öreceğim. Şimdi 2 ilmek örüyorum. 1 2 dönüyorum. Bu ilmeği sağ şişe aktarıp geriye doğru çekiyorum. Ters örüyorum 2 ilmek. Ayraçlar arasındaki ilmeği düz örüyorum.
Devam ediyorum. Reklam hattı ilmeklerimizi düz örüyoruz. Diğer ilmekleri ters örerek koldaki kısa satır ilmeğine kadar devam edelim. Sol koldaki son kısa satır ilmeğine geldim. Bu çift ilmeği birlikte ters örüyorum. Bu reklam artış ilmeğimiz. Bu ilmeği ördükten sonra reklam hattı ilmeğimizi düz örüyoruz. Şimdi 2 ilmek sol ön bedenden örüp bir kısa satır dönüşü yapacağız. Bu reklam artışımız olduğu için bu ilmeği saymıyorum. Sayıya dahil değil, ördüm. 2 ilmek örüyorum. 1 2 dönüyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Bu ilmeği alıp geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum. Örüyorum. Reklam artışı yapıyorum. Bir ilmek ters ördüm. Bu ayraçtan sonra da bir artış yapıyorum. Reklam artışlarını yaptım. Şimdi düz örerek devam edeceğim. Reklam hatlarına geldiğim zaman ayraçların hem sağ tarafından hem de sol tarafından birer artış yaparak devam edeceğiz ve bu kısa satır ilmeğine kadar öreceğiz. Devam edelim. Bu reklam hattına geldim. Reklam artışlarını yapıyorum. Ayraçtan önce bir ilmek artırdım. Ayraçlar arasındaki ilmeği ters ördüm. Bir ilmek de bu ayraçtan sonra artırdım. Örüyorum ve kısa satır ilmeğine geldim. Bu çift ilmeği birlikte örüyorum. Sağ ön bedende ikinci ve son kısa satır çalışmasını yapacağız. 2 ilmek örüp döneceğim. Buraya kadar geleceğim. Şimdi 2 ilmek örüyorum. 1 2 kenar patına kadar sağ ön bedende 3 ilmek kaldı. Dönüyorum. Bu ilmeği sağ şişe alıp geriye doğru çekip kısa satır ilmeği oluşturuyorum. Devam ediyorum. Ayraçlar arasındaki ilmeği düz örüyorum. Diğer ilmekleri ters örüyorum. Reklam hatlarındaki ayraçlar arasındaki ilmekleri düz örüyoruz. Geri kalan ilmekleri ters örerek bu reklam hattına kadar örüyoruz. Bu reklam hattına geldim. Reklam hattı ilmeğini düz örüyorum. Kısa satır ilmeğine kadar devam ediyorum. Çift ilmeğe geldim. Bu ilmeği de örüyorum. Şimdi 2 ilmek daha örüp bu taraftaki sol ön bedendeki son kısa satırı çalışacağız. Buradan örerek devam edeceğiz ve bu birinci sırayı tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi 2 ilmek örüp geri dönüş yapacağız ve kısa satır ilmeğine kadar devam edeceğiz. 1 2 ilmek ördüm. Burada da kenar patına kadar 3 ilmek kaldı. Dönüyorum. Bu ilmeği geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum. Devam ediyorum. Reklam hattındaki artışları yapıyorum. Ayraçtan önce bir ilmek artırdım. Ayraçtan sonraki ilmeği ters örüyorum. Bu ayraçtan sonra da bir ilmek artırıyorum ve devam edeceğim. Düz örerek devam ediyoruz. Reklam hatlarında
Ayraçlardan önce ve sonra birer ilmek artırıyoruz. Ayraçlar arasındaki ilmekleri de ters örüyoruz. Devam ederek bu reglen hattına kadar örelim. Bu reglen hattına geldim. Reglen artışlarını yapıyorum. Ayraçlar arasındaki ilmeği ters örüyorum. Bu ayraçtan sonra da bir ilmek artırıyorum. Kısa satır ilmeğine kadar düz örüyorum. Çift ilmeği örüyorum. Kısa satırları tamamladım. Kenar patına kadar olan 3 ilmeği düz örüyorum. Kenar patına geldim. Sağ kenar patı burada. Şimdi aynen buradaki gibi birinci sırayı öreceğiz. Ayraçtan sonraki ilk ilmeği ters örüyorum. Bu ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. 1 2 3. Bir ilmek ters. Bu düz ilmeği ipim arkada örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Kenar ilmeği örüyorum. Sağ kenar patında birinci sırayı ördüm. Şimdi kenar patının ikinci sırasını örüyorum. Arka tarafta ilk kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum. Kenar patının ikinci ve dördüncü sıralarında, yani çift sıralarda ilmekleri görüldüğü gibi öreceğiz. Aynen buradaki gibi. İkinci sırayı tamamladım. Aynı şekilde bu tarafı da öreceğiz. İlmekleri gördüğümüz şekliyle. Kenar patı ayracını alıyorum ve ilmekleri ters örerek devam ediyorum. Reglen hattındaki reglen hattı ilmeğini düz örüyorum. Diğer ilmekleri ters örüyorum. Bu şekilde burada kısa satır ilmeğine kadar örelim. Kısa satır ilmeğine geldim. Bu çift ilmeği örüyorum. Kenar patına kadar olan 3 ilmeği de ördüm ve sol taraftaki kenar patının ikinci sırasını tamamlayacağım. Artık kısa satır dönüşlerini bitirdik. İlk ilmeği düz örüyorum. İkinci ilmek ters. Üçüncü ilmeği düz ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ördükten sonra kenar ilmeği de örerek sırayı tamamlıyorum. Bu kısa satır dönüşlerini saymıyoruz. Ön kenar patındaki sıralardan sayıyoruz arkadaşlar. 2 sıra tamamlandı. Şimdi 3. sırayı öreceğim ve sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bu ayraca kadar ve bu kenar patında da 3. sırayı öreceğiz. Şimdi desenimizin 3. sırasını örüyoruz. Kenar ilmeği alıyorum. İlk ilmeği örmeden ipim arkada sağ şişe kaydırdım. Bir ilmek ters örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğin üçüncüsünü sağ şişimle şu şekilde alıyorum. Bu 2 ilmeğin üzerinden geçirip şu şekilde bırakıyorum. Bu 2 ilmekten ilkini
düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. İkinci ilmeği de düz örüyorum. Bu şekilde. Tekrar bir ilmek ters ördükten sonra ipi arkaya alıyorum. Bu ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Kenar patında 3. sırayı ördüm. Şimdi kenar ayracından sonra düz öreceğim. Bu reklam hatlarında ilk ayraçtan önce ve ikinci ayraçtan sonra artışlar yapmaya devam edeceğiz ön yüzde ve iki ayraç arasındaki ilmekleri de ters öreceğiz. Geri kalan ilmekleri düz örerek bu ayraca kadar geleceğiz. Devam edelim. Sağ kenar patına geldim. 3. sırayı örüyorum. Aynen buradaki gibi olacak. Şimdi bir ters ördüm. Bu ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu 3 düz ilmeğin üçüncüsünü 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. İlk ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. İkinci ilmeği de düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bu ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Kenar ilmeği örerek bu sırayı tamamlıyorum. Şimdi kenar patında 4. sıraya başlıyoruz. Arka taraftayız. Kenar ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Örmeden aldığımız ilmeği arka tarafta ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Bu artırmış olduğum ilmek de dahil. 1 2 3 bir ilmek düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği arka tarafta ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Kenar patını tamamladım. Burada ters örerek devam edeceğiz. Ayraçlar arasındaki ilmekleri düz örüyoruz. Bu ayraca kadar örelim. Sol kenar patına geldim. Burada 4. sırayı tamamlıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz daha ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeği de örüp 4. sırayı tamamlıyorum. Sağ ön bedende reklam hattına kadar 11 ilmek. Reklam hattından sonra sağ kol için 20 ilmek, arka beden için 35 ilmek, sol kol için 20 ilmek ve yine sol ön beden için de 11 ilmek ördüm. Kenar patlar için de 9'ar ilmek, reklam hatlarında da 4'er ilmek, toplam 119 ilmek var arkadaşlar şişimizde. Örgümüzü bu şekilde devam ettireceğiz. Kenar patında 4 sıra oldu. Sayarken ilk desenimize başladığımız sıradan itibaren sayıyoruz. Ve bu ilk 4 sırayı kenar patında sürekli tekrar ederek örmeyi sürdüreceğiz. Yine reklam hatlarında bu ayraçtan önce bir ilmek ve ikinci ayraçtan sonra bir ilmek artırarak her ön yüzde artışları devam ettiriyoruz. Ayraçlar arasındaki ilmekler ön yüzde ters örülüyor, arka tarafta düz örülüyor. Diğer ilmekler görüldüğü şekliyle örülecek arkadaşlar. Bu şekilde kol ilmeklerini ayırana kadar örgümüzü sürdürelim. Reklam artışlarını tamamladım. Yaka lastiğinin üzerine de 24 sıra ördüm. Santimetre olarak reklam hattının uzunluğu 10 santimetre. Şimdi sol ön bedende birinci reklam hattına kadar öreceğim ve kol ilmeklerini ayıracağım. Daha sonra diğer kol ilmeklerini ayıracağım
ve bedeni bütün olarak örmeye başlayacağım. Şimdi bu ayraçlara kadar örelim. Sol ön beden için 30 ilmek ördüm ilk başlangıçtan itibaren. Buradaki ilk reklam hattı ilmeğini de düz örerek ön bedene ekliyorum. Şimdi kol ilmeklerini bir tığ ile tutturacağım ve geçici olarak kapatacağım buraya kadar. İlk ilmeğe tığ geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. İlmeğe tığ geçiriyorum ve tığdaki ilmeğin içinden kaydırarak ilmekleri tutturuyorum. İpi kesiyorum. İlmekleri geçici olarak kapattım. Örmeye devam edeceğim. Kol altından 4 ilmek ekliyorum. Şu şekilde 1 2 3 4. Buradaki reklam hattı ilmeğimizi düz örerek arka ilmeklere ekliyorum. Bu arada kol için 40 ilmek ayırdım. Reklam hattı ilmeğini düz ördüm. Devam ediyorum. Bu reklam hattına kadar örelim. Reklam hattı ilmeğini de arka bedene ekliyorum. Düz örüyorum. 2 reklam hattı ilmeği olmak üzere toplam 57 ilmek var arka bedende. Şimdi bu kol ilmeklerini de aynen burada yapmış olduğumuz gibi geçici olarak kapatıyorum. Dört ilmek de bu kol altı için ekliyorum. 1 2 3 4. Buradaki reklam hattı ilmeğini düz örerek ön bedene ekleyeceğim. Bu ilmekle birlikte buraya kadar toplam 31 ilmek olacak. Sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeği örerek sırayı tamamladım. Dönüyorum. Eklemiş olduğum ilmeklere kadar devam ediyorum. Eklediğim ilmeklere geldim. Bu ilmekleri ters örüyorum. İçlerinden batıyorum şu şekilde. Ters örüyorum. Devam ediyorum. Diğer kol altına kadar örüyorum. Diğer kol altındaki eklemiş olduğum ilmeklere geldim. Bu ilmekleri de aynı şekilde ters örüyorum.
Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sırayı tamamladım. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Kenar patı bölümündeki desenimizi devam ettireceğiz. Kenar patı dışında kalan ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek gerekli uzunluğa gelene kadar devam edelim.